kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün boğa burçları için bir açılım yapacağım. Boğa burçlarını önümüzdeki süreçte neler bekliyor ona bakalım. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz boğa ise bu video sizler içindir. Kanala destek olmak için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakıp videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorum aldım, kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Lenora Tarot Astro Instagram adresinden mesajınızı atarak randevunuzu ulaştırabilirsiniz. Devam edelim bakalım neler varmış, bir görelim. Boğa burçları. Evet. Şimdi arkadaşlar bir sabır olayı var öncelikli olarak. Bir konuyla ilgili bir sabır etme, sabrınızın zorlanması gibi durumlar söz konusu. Önümüzdeki süreçte aceleden kaçmak, yani acele davranmamak, daha temkinli, daha ağır davranmak isteyeceksiniz. Sabırla sınandığınız yine bazı mevzularınız olabilir. Sabretmeyi deneyimleyebilir ve bu konuyla ilgili bir tecrübe edinebilirsiniz. Yani bu kadar hiç zorlanmamıştım, hiç bu kadar sabrım sınanmamıştı diyeceğiniz meselelerle, ağır işleyen süreçlerle bir uğraşmanız söz konusu sanki. Evet, çevrenizde keskin zekalı, kurnazlık enerjilerinde arkanızdan iş çeviren, bir şeyleri kendi lehine döndürebilmek için oyunlar oynayan, sizi kandırmaya çalışan bazı kişi veya kişiler olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek önemli. Yani bu kişilerin sizin aslında dostunuz olmadığını ve gerçekten belki arkanızdan, örnek verelim en basitinden, belki dedikodunuzu yapıyor. Belki size böyle yüzünüze üzülüyormuş gibi gözüküyor ya da iyiliğinizi düşünüyormuş gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Bu ve buna benzer durumlar, ama biraz daha böyle sadece kendini düşünen, bir çıkarı olduğu için size böyle dost gibi yanaşan, bu tarz şeylere bir dikkat etmeniz lazım. Evet, saklı kalp demiş. Sanki bu aralar duygularınızı içinizde tutmak, pek etrafa göstermek istemeyeceksiniz. Yani gerek yakınlarınız olsun, gerek çevre olsun, pek yansıtmak istemeyeceksiniz. Mesela birine aşık mı olduğunuz belli etmek istemeyeceksiniz. Aşkla ilgili bir probleminiz mi var? Yine başka konularla ilgili de olur arkadaşlar. Bir üzüntünüz mü var? Bir siniriniz mi var? Bunların hiçbirini yansıtmak istemeyeceksiniz. Kendi içinizde bunları tutmak isteyeceğiniz bir durum söz konusu. Evet. Kendinizi bazı durumlarla ilgili sanki çaresizmiş gibi hissetmeniz söz konusu. Sanki bu konularla ilgili, özellikle çaresiz olduğunuzu düşündüğünüz konularla ilgili kendinize bir çıkış yolu aradığınız gözükmekte. Ama gerçekten sabırlı olabildiğiniz sürece o çıkış yolu mutlaka size görünecek arkadaşlar ve bu çaresizlik durumundan da nihayetinde çıkacaksınız. Evet, aşk hayatınızda romantik, güzel, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Yine ilişkisi olmayanlar için romantik, keyifli, böyle güzel, böyle sizi büyüleyebilecek güzel bir aşk durumu başlayabilir hayatınızda. Hayatınıza bir böyle bir enerji, bir hareketlilik, renk gelebilir arkadaşlar. Evet, gururunuz yüzünden sustuğunuz ve içinize attığınız birçok meselenizde yine olabilir. Burada bundan bahsediyor. Yine saklı kalp kartımızla uyumlu geldi. Evet, duygularınız, üzüntünüz, problemleriniz, bunları sanki hep böyle içinize atma durumunuz var arkadaşlar. İçinize atıyorsunuz, çaresizmiş gibi hissediyorsunuz, çıkış yolları arıyorsunuz ama bunları sanki hiç kimseye böyle yansıtmak istemiyorsunuz. Belki çevrenizde herkes size ne kadar da mutlu, hayatı ne güzel, keyifli bak falan zannediyor olabilirler. Böyle bir durum çıktı. Ama dediğim gibi sabrınızın sonunda nihayet o çıkış yolunu bulup bu durumlardan çıkacaksınız, bu durum neyle ilgiliyse. Evet, böyle bir durum yansımış. Yine aşk hayatınızda güzel gelişmeler söz konusu. Evet, bir evliliğiniz varsa bu evliliğinizle ilgili bağlarınız güçlenebilir. Aranızda bir problem varsa partnerinizle bunu giderebilirsiniz.
Evet, daha uyumlu, daha huzurlu bir süreç yaşayabilirsiniz evliliğinizde. Evliliğiniz yoksa ama bir ilişkiniz varsa ilişkinizi ilerletmek isteyebilirsiniz. Bir gerçek anlamda bir yüzük takma olayı olabilir. Veya ilişkide bir ilerleme, daha bir durumların ciddiyete gitmesi mevzusu söz konusu olabilir önümüzdeki süreçte. Evet, sizi sanki böyle seven, koruyup kollayan bir eril enerji gözükmüş. Bu partneriniz olabileceği gibi baba figürü, aileden, akrabadan bir üye de olabilir. Yine patron figürü de olabilir arkadaşlar. Neticede böyle etrafı tarafından sevilen, saygınlığı olan bir eril enerjiden, biraz sanki maddi manevi de bir gücü de olan birinden de burada bahsediyoruz. Böyle bir hani etkisi olan birinden bahsediyoruz. Bu kişiden güzel bir yardım almanız söz konusu. Bu kişi hani maddi manevi sizi destekleyebilir, sizin arkanızda durabilir yapacağınız işlerde. Mesela yeni bir iş yapma kararı mı aldınız? Bu kişi sizi destekleyebilir. Evet, diğer bir kartımızsa. Şimdi arkadaşlar, gerek eski sevgiliniz, eski ilişkilerinizle alakalı olabilir. Gerekse sizi seven veya sevmeyen, çekemeyen insanlar da burada söz konusu. Böyle bir takip edilme, izlenme olabilir bu aralar. Sosyal medya kullanıyorsanız sosyal medyanızda birileri böyle kurcalayabilir. Sizin hani haberiniz bile olmadan işte girip profilinize işte bakabilirler. Fotoğraflarınız, yorumlarınız, ne paylaşmışsınız, ne yapmışsınız. Bunları sürekli takip edebilir. Bununla ilgili hatta dedikodular yapabilirler. Böyle meseleler olabilir. Ama bu dediğim gibi bir hani eski sevgilinizin bir yoklaması, size bakması gibi bir durum olabileceği gibi ya da şu anki partnerinizin. Bunun yanı sıra sizi sevip sevmeyen bütün insanların böyle bir durum yapabileceği söz konusu. Yani bir takip durumunuz var. Sosyal medya illaki olmak zorunda değil. Komşularınız belki sizi böyle merak ediyor. Hayatınızda ne oluyor, ne bitiyor gözetliyorlar. Her şey olabilir arkadaşlar ama böyle bir takip edilme durumunuz var. Evet, bir köpek metaforu. Şimdi partnerinizle sadakata dair bir probleminiz var ise bu sorun çözülebilir. Yani bu kişi size sadakatini gösterebilir. Yine illa sevgiliniz de olmak zorunda değil. Bir dostunuzun gerçekten güvenilir olduğunu bu önümüzdeki süreçte anlayabilirsiniz. Belki zor durumunuzda size bir yardımı dokunur vesaire. Ama birisinin size böyle sadakatini ispatlama ve gösterme gibi bir durum burada çıkmış arkadaşlar. Evet, böyle bir mevzu. Hayatınızda böyle önümü yolumu göremiyorum, her şey karışık ve çok bulanık dediğiniz, biraz sizi keder ve eleme sokan bazı mevzular varsa evet, bunların artık hayatınızdan çıkacağı gözüküyor. Yani dokunsan ağlayacağım dediğiniz bir moddaysanız, ki biraz sıkıntılı gördüm sizi boğa burçları. Yani gelen kartlarda evet bir sıkıntınız var gibi gözüküyor. Güzel keyifli zamanların da olacağı gözüküyor ilişkilerle alakalı ama genel anlamda sanki bir sakladığınız, böyle kendi başınıza cebelleştiğiniz bir sorununuz var gibi. Ama bunlar bakınız gidecek hayatınızdan. Gerek göreceğiniz o maddi manevi destekle birlikte yani hayatınızdan gideceği gözükmekte. Evet. Şimdi aile bağlarınız sıkılaşabilir. İkili ilişkilerinizdeki bağlarınız, güven, işte sadakat durumları, bunlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Sağlamlaştıracak önemli olaylar yaşayabilirsiniz. Evet, ailenizle yine çok sık görüşebilirsiniz. Onların desteğini alabilirsiniz veya aile gibi gördüğünüz insanlardan güzel böyle destekler, moralinizi düzeltecek durumlar yaşayabilirsiniz. Biraz daha böyle işte o karanlık enerjiden kurtulacağınız bir duruma doğru çıkıyorsunuz arkadaşlar. Tamam, belki süreç yavaş ilerliyordur ama gerçekten bir canlanma, tekrardan böyle enerjinizin yerine geleceği, tekrardan böyle bir canlılık yaşayacağınız keyifli zamanların geleceği gözüküyor. Devam edelim bakalım. Diğer kartlarımızı da açalım. Evet, bakın siz bu sıkıntılı durumlarda güçlenerek çıkıyorsunuz. Yani tamam deyip şöyle bir ayağa kalkışınız var. Dediğim gibi moralen olsun, gerek maddi gerek manevi olsun bir destekli almanız var arkadaşlar.
Sonrasında bir özgüveniniz yerine geliyor. Tamam, ben bu meselelere bir el atıyorum. Her şeyi toparlayabilirim. Her şeyi tekrardan düzene sokabilirim. Ya da tamam, ne yapmam gerekiyorsa tamam, bir karar alıyorum ve artık şunları hallediyorum. Bu meseleleri hayatımdan çıkartıyorum, çözüyorum dediğiniz bir olay oluyor. Bir güce geliyorsunuz arkadaşlar. Yine çevrenizdeki insanlara kendi sözünüzü dinletebileceğiniz, onların üzerinde böyle büyük bir etki, güç yaratabileceğiniz ve gücünüzü kanıtlayabileceğiniz bir dönem gibi gözükmekte. Bakınız arkanızdan, bakın şurada tilkiyle birlikte bunu yorumluyorum. Arkanızdan iş çevirici olabilir. Birisi size yalan söylüyor, ikiyüzlü davranıyor olabilir. Gerçek hayatını saklıyordur ya da gerçek niyetini saklıyor olabilir arkadaşlar. Ama ne oluyor? Bu durumla ilgili de bir olayların kendiliğinden patlak vermesi oluyor zaten. Yedili vadelerde böyle bir durum olabilir. Kandırılmaya, dolandırılmaya çalışabilirsiniz veya dediğim gibi ihanet, aldatma, bir şekilde bir konuyla ilgili yarı yolda bırakılma gibi mevzular yaşanabilir. Bu konularla alakalı ama bir bitiş oluyor. Siz bu kişi veya kişilerin niyetinin farkına belli ki varıyorsunuz. Kim gerçek dost, kim düşman, bunları gayet anlayabilecek bir duruma geleceğiniz gözüküyor. Birileriyle bağlantınızı kopartabilirsiniz. Ya bu kişi sürekli arkamdan iş çeviriyor ya da sürekli bak benden bir şeyleri kaçırıyor. Bana bir şekilde zarar veriyor. Sürekli benden gidiyor. Alma verme dengelerini belki bozmuş olabilirsiniz bu kişiyle. Çok bencil biri olabilir. Sürekli sizden bir şeyler alıyor olabilir arkadaşlar. Neticede siz bu durumları fark ederekten bu kişi veya kişilerle bağınızı zaten kopartıyorsunuz ve hayatınızda yeni bir sayfa açma durumunuz var. Evet, biraz moral bozukluğu yaşayabilirsiniz bu konuyla ilgili. Ya hep mi böyle insanlar beni buluyor tarzında ve bir keyifsizliğiniz olabilir ama hayat tarafından kadersel olarak böyle karşınıza çıkacak bir fırsat, bir şansla birlikte ve bunu görüp yakalamanızla birlikte bakın hayatınız daha hızlı bir sürece girecek. Haber beklediğiniz bir yer varsa, bir iletişim, bir haber, bunun size geleceği, önü tıkalı işleriniz varsa, yavaş aksak giden o durumlar varsa, ben zaten demiştim ki bir şekilde artık hani düze çıkacaksınız. Evet, o konularla ilgili bir açılma ve daha hareketli bir duruma geçmeniz var arkadaşlar. 8'li vadelerde bu sorunlardan sanki kurtulacağınız, güzel, keyifli bir durumun yaşanacağı gözüküyor burada. Evet, şimdi bir de melek destemden size mesaj alayım. Melek destesi size ne söyleyecek bakalım. Harekete geç. Bu durumda hakikatinden haberdarsın. İçgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor. Sen diyor zaten sezgisel olarak bir şeylerin farkındasın. Harekete geçme zamanı artık senin için demiş. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.